Merhaba değerli izleyiciler ve stoacılığın derinliklerine yolculuk yapmaya hazır olanlar. Bugünkü bölümümüzde hayatımızda karşılaştığımız zehirli insanlarla nasıl başa çıkabileceğimizi Marcus Aurelius ve stoacılık felsefesinin ışığında ele alacağız. Zehirli insanlarla başa çıkmanın 11 yolu Marcus Aurelius Stoacılığı başlığımız altında günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz zorlu durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi, sakinliğimizi koruyarak ve iç huzurumuzu bozmadan nasıl ilerleyebileceğimizi konuşacağız. Ancak başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gidiyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini kontrol edebileceklerinize odaklanın, çevremizde olsun. Bize enerji kaybı yaşatabilir ve huzurumuzu bozabilir. Marcus Aurelius ve Stoacılık felsefesi bu tür zorlu durumlarla başa çıkmak için bize zamanı aşan bilgelikler sunar. Bu bilgelikler, zehirli insanların olumsuz etkilerinden korunmamıza ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olabilir. Stoacı felsefenin merkezinde hayatımızdaki olaylara nasıl tepki verdiğimizin, yaşadığımız deneyimler üzerindeki en büyük gücümüz olduğu yatar. Marcus Aurelius, kendimizi rahatsız eden şeylerin çoğunun dış, dünyadan ziyade kendi düşüncelerimizden kaynaklandığını vurgular. Bu perspektif, zehirli insanlarla etkileşimlerimizde bize büyük bir güç verir. Çünkü bu etkileşimlerin bizi nasıl etkilediğini büyük ölçüde kontrol edebiliriz. Marcus Aurelius'un stoacılığında vurgulanan temel ilkelerden biri, kontrol edebileceklerimize ve edemeyeceklerimize odaklanmamız gerektiğidir. Bu, özellikle zehirli insanlarla başa çıkarken büyük önem taşır. Hayatımızda karşılaşabileceğimiz zehirli kişilerin davranışlarını kontrol edemeyiz. Ancak kendi tepkimizi nasıl yöneteceğimizi kontrol edebiliriz. Bu durumda Aurelius bizlere kendi iç dünyamıza dönüp kendi düşünce ve eylemlerimizi nasıl daha iyi yönetebileceğimizi sorgulamamızı önerir. Bu yaklaşımı hayata geçirmek için ilk adım kendi tepkilerimizin farkında olmaktır. Birisi bizi öfkelendirdiğinde veya üzdüğünde, bu tepkinin otomatik bir yanıt olduğunu anlamak ve durumu sakin bir şekilde değerlendirmek için bir an durmak önemlidir. Bu bize verdiğimiz yanıtı bilinçli olarak seçme fırsatı sunar. Örneğin zehirli bir kişi tarafından provoke edildiğimizde bu provokasyona tepki vermek yerine bir adım geri atıp olayı daha geniş bir perspektiften değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra duygusal mesafe kavramı da büyük önem taşır. Zehirli kişilerin davranışlarını kişisel almak yerine bu davranışların kendi iç sorunlarından kaynaklandığını anlamak bizi duygusal olarak etkilemesinin önüne geçebilir. Bu durumda kendi duygusal sağlığımızı korumak için bilinçli adımlar atabilir, gerekirse kişisel sınırlarımızı belirleyip bu sınırları koruyabiliriz. Ayrıca olumsuzluklardan kaçınmak ve pozitif etkinliklere yönelmek de büyük önem taşır. Zehirli bir etkileşimin ardından ruh halimizi dengelemek ve olumlu düşüncelere yönelmek için meditasyon, spor yapma veya sevdiğimiz bir hobiyle ilgilenme gibi aktiviteler yapabiliriz. Bu tür aktiviteler zihinsel ve duygusal esenliğimizi korumamıza yardımcı olur ve zehirli kişilerin üzerimizdeki olumsuz etkisini azaltır. Son olarak Marcus Aurelius'un empati kurun. Bu anlayış bizim için daha az stres ve duygusal yük anlamına gelebilir ve bize onlarla daha etkili bir şekilde başa çıkma stratejileri geliştirme fırsatı sunar. Empati kurmak, zehirli kişilerin davranışlarını onaylamak anlamına gelmez. Ancak bu davranışların nedenlerini anlamak, onlara karşı kendi tepkimizi daha bilinçli bir şekilde yönetmemize yardımcı olur. Örneğin birinin sürekli olarak eleştirel veya saldırgan davranmasının altında yatan sebepleri anlamaya çalıştığımızda bu davranışları kişisel olarak almaktan kaçınabiliriz. Belki de bu kişi kendi güvensizlikleri veya geçmişteki travmaları nedeniyle böyle davranıyordur.
Bu perspektiften bakıldığında onların davranışlarına karşı daha sakin ve ölçülü bir yanıt vermek daha kolay hale gelir. Empati kurmanın bir başka yolu da zehirli kişilerin bizi nasıl hissettirdiğini onlara açık ve dürüst bir şekilde ifade etmektir. Bu, karşılıklı anlayışı teşvik edebilir ve potansiyel olarak ilişkiyi iyileştirebilir. Ancak bu yaklaşımın her zaman işe yaramayacağını ve bazı durumlarda sınırlar koymak ve uzaklaşmak gerekebileceğini unutmamak önemlidir. Empati kurarken kendi duygusal sınırlarımızı korumak da hayati önem taşır. Kendimizi zehirli kişilerin negatifliğinden korumak için ne zaman bir adım geri atıp kendi duygusal ihtiyaçlarımıza odaklanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bu, bizi hem zihinsel hem de duygusal olarak sağlıklı tutar ve zehirli etkileşimlerin üzerimizdeki olumsuz etkisini en aza indirir. Sonuç olarak empati kurma yeteneği, zehirli insanlarla başa çıkma konusunda bize güçlü bir araç sunar. Bu, onların davranışlarını daha geniş bir bağlamda anlamamıza ve kendi tepkilerimizi daha bilinçli bir şekilde yönetmemize olanak tanır. Aynı zamanda kendi duygusal sağlığımıza dikkat etmemiz ve gerekirse kendimizi korumak için sınırlar koymamız gerektiğini de hatırlatır. Sınırlarınızı belirleyin. Sınırlarınızı belirlemek, zehirli insanlarla başa çıkmada son derece etkili bir yöntemdir. Kendi duygusal ve zihinsel sağlığınızı korumak için net sınırlar koymak, bu tür kişilerin hayatınızda yarattığı olumsuz etkileri sınırlandırabilir. Sınırlar, kişisel alanınızı, zamanınızı ve enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Böylece zehirli insanların davranışlarının sizi aşırı derecede etkilemesini önler. Sınırlar koymak, neye tolerans göstereceğinizi ve neye göstereceğinizi net bir şekilde belirlemenizi gerektirir. Bu, bazen zehirli kişilere karşı hayır demek anlamına gelebilir ya da onların davranışlarının kabul edilebilir olmadığını açıkça ifade etmek demektir. Örneğin, birisi sürekli olarak sizi aşağılıyorsa, bu davranışın kabul edilemez olduğunu ve daha fazla tolerans gösterilmeyeceğini belirten net bir mesaj göndermek önemlidir. Sınırlarınızı belirlerken bunları sağlıklı ve yapıcı bir şekilde iletmek de önemlidir. Bu, doğrudan ve açık bir iletişim gerektirir. Kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı ifade ederken diğer kişinin duygularına saygılı olmak ve suçlayıcı bir dil kullanmamak önemlidir. Amaç, zehirli davranışların olumsuz etkilerinden korunmak ve kişisel huzurunuzu korumaktır. Diğer kişiyi cezalandırmak veya onları kötü hissettirmek değil. Aynı zamanda belirlenen sınırların korunmasının önemli olduğunu unutmamak gerekir. Zehirli kişiler bazen belirlenen sınırları test edebilir veya ihlal edebilir. Bu durumlarda sınırlarınızı tutarlı bir şekilde korumak ve gerekirse daha keskin önlemler almak önemlidir. Bu bazen fiziksel veya duygusal mesafe koymak veya ilişkiyi sonlandırmak anlamına gelebilir. Son olarak, sınırlarınızı belirlerken kendinize karşı dürüst olun. Kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı tanıyın ve bunlara saygı duyun. Kendi sınırlarınıza saygı duymak, başkalarının da sınırlarınıza saygı duymasını sağlamanın ilk adımıdır. Bu yaklaşım, zehirli insanlarla etkili bir şekilde başa çıkmak için sağlam bir temel oluşturur ve kendi duygusal esenliğinizi korumanıza yardımcı olur. Olumsuzluktan kaçının. Olumsuzluktan kaçınmak, zehirli insanlarla başa çıkmanın önemli bir yönüdür. Bu kişilerin oluşturduğu negatif atmosfer, zamanla kendi düşünce ve duygularımız üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu nedenle olumsuz enerjilerden uzak durmak ve pozitif, yapıcı etkileşimlere yönelmek hayati öneme sahiptir. Bu, kendi ruh halimizi korumamıza ve genel iyilik halimizi sürdürmemize yardımcı olur. Olumsuzluktan kaçınmanın bir yolu, zehirli kişilerle olan etkileşimlerimizi sınırlamaktır. Bu, onlarla geçirdiğimiz zamanı azaltmak veya onlarla sadece gerekli olduğunda iletişim kurmak anlamına gelebilir. Ayrıca,
Bu kişilerin negatif yorumlarına veya eleştirilerine aşırı tepki vermekten kaçınmak da önemlidir. Çünkü bu onların olumsuzluğunun bizi etkilemesine izin vermek demektir. Bunun yerine olumlu düşünce ve duygulara odaklanmak ve kendi iç huzurumuzu korumak için bilinçli bir çaba göstermeliyiz. Pozitif ve destekleyici insanlarla zaman geçirmek, olumsuzluktan kaçınmanın ve pozitif bir zihin durumunu korumanın etkili bir yoludur. Pozitif insanlar bizi yükseltir ve motivasyonumuzu artırır. Onlarla geçirilen zaman, zehirli kişilerin olumsuz etkilerini dengeleyebilir ve bize daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürme enerjisi verebilir. Ayrıca, kendi kendine yardım ve kişisel gelişim üzerine odaklanmak da olumsuzluktan kaçınmada yardımcı olabilir. Kitap okumak, meditasyon yapmak, egzersiz yapmak veya yeni bir hobi edinmek gibi aktiviteler zihinsel ve duygusal sağlığımızı güçlendirebilir. Bu tür etkinlikler zehirli insanların negatif etkilerinden korunmamıza ve kendi içsel gücümüzü ve direncimizi artırmamıza yardımcı olur. Son olarak, olumlu düşünce biçimlerini geliştirmek ve uygulamak, zehirli insanların oluşturduğu olumsuzluktan uzak durmamızı sağlayabilir. Kendi başarılarımızı kutlamak, minnettarlık pratikleri yapmak ve olumlu gelecek vizyonları oluşturmak, zehirli etkileşimlerin üzerimizdeki etkisini azaltabilir. Bu pozitif yaklaşım, zorlu durumlarla daha iyi başa çıkmamızı sağlar ve kendi mutluluğumuzu ve huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Nefes teknikleri ve meditasyon. Nefes teknikleri ve meditasyon, zehirli insanlarla başa çıkarken kullanabileceğiniz güçlü araçlardır. Bu teknikler, özellikle stresli veya gergin anlarda sakinliğinizi korumanıza ve duygusal dengeyi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Zehirli bir etkileşim sırasında ya da sonrasında zihinsel ve duygusal durumunuzu sakinleştirmek için bu yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Nefes teknikleri, özellikle stres anlarında bilinçli nefes alıp vermek suretiyle sakinleşmeye ve mevcut anın farkındalığına geri dönmeye odaklanır. Derin nefes almak ve yavaşça nefes vermek, sinir sistemimizi yatıştırır ve stres hormonlarının azalmasına yardımcı olur. Bu basit ama etkili teknik, zehirli kişilerin yarattığı negatif enerjiden arınmak ve iç huzura ulaşmak için günlük pratiklerinizde yer alabilir. Meditasyon ise zihnimizi sakinleştirmek ve düşüncelerimizin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için kullanılır. Düzenli meditasyon pratiği, zehirli insanlarla etkileşimlerde daha sakin ve toplu kalabilmemize olanak tanır. Meditasyon, bize içsel bir merkezlilik sağlar ve zehirli etkileşimlerin duygusal etkisini azaltmamıza yardımcı olur. Farkındalık meditasyonu gibi teknikler, anı yaşamak ve zehirli kişilerin davranışlarının bizi derinden etkilemesini engellemek için özellikle yararlıdır. Bu pratiği hayatınıza entegre etmek için günlük kısa meditasyon seansları planlayabilirsiniz. Başlangıçta sadece birkaç dakika süren sessiz oturumlarla başlamak, zamanla daha uzun meditasyonlara geçiş yapabilirsiniz. Meditasyon ve nefes çalışmaları, zihinsel berraklık sağlar ve zehirli insanların üzerimizde bıraktığı duygusal yükü hafifletir. Nefes teknikleri ve meditasyonun birleşimi, zehirli insanlarla başa çıkma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu yöntemler, bizi olumsuz dış etkenlerden koruyan bir zırh gibi işlev görür ve kişisel huzur ve dinginliğimizi korumamıza yardımcı olur. Ayrıca bu pratiğin getirdiği sakinlik ve iç huzur, zehirli insanlarla etkileşimlerimizde daha sağlam ve dirençli olmamıza olanak tanır. Bu şekilde zehirli insanların davranışları karşısında daha bilinçli ve kontrollü yanıtlar verebiliriz. İletişim becerilerinizi geliştirin. İletişim becerilerinizi geliştirmek, zehirli insanlarla başa çıkmanın önemli bir yönüdür. Etkili iletişim, duygularınızı, ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı açık ve saygılı bir şekilde ifade etmenizi sağlar.
Bu, karşılıklı anlayışın artmasına ve çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Zehirli bir kişiyle etkileşimde bulunduğunuzda net ve doğrudan iletişim kurmak, yanlış anlamaları önleyebilir ve kendi pozisyonunuzu güçlendirir. Konuşurken ben dili kullanmak, iletişimde önemli bir araçtır. Bu, konuşmalarınızı diğer kişinin davranışlarına değil, kendi hislerinize ve deneyimlerinize odaklar. Örneğin, sen bana kötü hissettiriyorsun demek yerine, bu söylediklerin beni üzdü ifadesini kullanmak, karşı tarafın savunmacı bir tutum almasını önleyebilir. Bu şekilde iletişim kurmak, diğer kişiye saldırmadan kendi duygularınızı ifade etmenize olanak tanır. Aynı zamanda aktif dinleme becerilerinizi geliştirmek de önemlidir. Karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlemek ve onların söylediklerini doğru bir şekilde anlamaya çalışmak, empati kurmanızı ve karşılıklı anlayışı teşvik etmenizi sağlar. Aktif dinleme, karşı tarafın görüşlerine ve duygularına değer verdiğinizi gösterir ve onların da sizin görüşlerinize daha açık olmasına yardımcı olabilir. Zehirli bir kişiyle etkileşimde bulunurken, sakin ve kontrollü bir şekilde iletişim kurmak da önemlidir. Duygusal olarak yüklü durumlarda bile soğukkanlılığınızı korumak, iletişimin daha yapıcı olmasını sağlar. Eğer bir konuşma çok gerginleşirse, durumu sakinleştirmek için bir mola vermek faydalı olabilir. Bu, her iki tarafın da duygularını düzenleyip daha sağlıklı bir iletişim için geri dönmelerine olanak tanır. Son olarak, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde iletişim kurmak, zehirli insanlarla başa çıkma sürecinde kritik bir rol oynar. Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade ederken, karşı tarafın da duygularına ve sınırlarına saygı duymak, sağlıklı bir iletişim ortamı yaratır. Bu yaklaşım, zehirli etkileşimleri yönetmek ve olası çatışmaları çözmek için etkili bir temel sağlar. Affetmeyi öğrenin. Affetmeyi öğrenmek, zehirli insanlarla etkileşimde bulunurken kendi iç huzurunuzu korumanın önemli bir parçasıdır. Marcus Aurelius ve Stoacılık felsefesi, affetmenin sadece karşı tarafa değil, aynı zamanda kendimize de sağladığı faydalara dikkat çeker. Affetme, geçmişteki olumsuzlukları serbest bırakmamıza ve mevcut anın huzurunu yaşamamıza olanak tanır. Bu, özellikle zehirli kişilerle başa çıkmada büyük önem taşır çünkü bu kişilerin davranışları üzerinde kontrolümüz olmayan koşullardan kaynaklanabilir. Affetmek, zehirli davranışları onaylamak anlamına gelmez. Bunun yerine bu davranışların üzerimizdeki etkisini azaltmak ve ileriye doğru sağlıklı bir şekilde hareket etmek için bir yöntemdir. Zehirli bir kişinin bizi etkilemesine izin vermek, onların kontrolünün sürmesine ve duygusal sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına yol açar. Affetmekle bu döngüyü kırar ve kendi duygusal iyiliğimizi önceliklendiririz. Affetme pratiği, kendimize karşı nazik olmayı ve kendi hatalarımızı kabul etmeyi de içerir. Hepimiz hata yaparız ve kendi hatalarımızı affetmek, başkalarını affetme kapasitemizi artırır. Bu süreç, öz farkındalık ve kişisel büyüme için önemli bir adımdır. Kendimizi affederek, başkalarını affetme gücümüzü de geliştirebiliriz. Affetmeyi öğrenmek zaman alabilir ve pratik gerektirir. Bu süreç, meditasyon, günlük tutma veya terapi gibi araçlarla desteklenebilir. Bu teknikler, duygularımızı işlememize ve affetmenin getirdiği huzuru deneyimlememize yardımcı olur. Ayrıca, zehirli kişilerle olan geçmiş etkileşimlerimizi yeniden değerlendirme ve bu deneyimlerden öğrenme fırsatı sunar. Son olarak, affetmek, yaşam kalitemizi artırır ve zehirli insanlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmemiz için bize duygusal esneklik sağlar. Bu, içsel huzura ulaşmamızı ve zorlu durumlar karşısında daha dirençli olmamızı sağlar. Affetme, sadece zehirli insanlarla ilişkilerimizde değil, hayatın genelinde daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürmemize yardımcı olan güçlü bir araçtır.
Yalnız zamanı değerlendirin, yalnız zamanı değerlendirme, zehirli insanlarla başa çıkma stratejilerinde kritik bir rol oynar. Kendi şirketinizin keyfini çıkararak ve içsel düşüncelerinize odaklanarak, zehirli etkileşimlerden kaynaklanan stresten arınabilir ve kendi duygusal iyiliğinize yeniden bağlanabilirsiniz. Bu, kişisel sınırlarınızı güçlendirmenin ve kendi kendinize yeterliliğinizi artırmanın bir yoludur. Yalnız zaman kendinizi daha iyi tanıma ve kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve hedeflerinizi keşfetme fırsatı sunar. Bu süreçte zehirli insanların davranışlarının sizin üzerinizde bıraktığı olumsuz etkileri işlemek ve bunlardan kurtulmak için gerekli içsel kaynakları bulabilirsiniz. Kendiyle vakit geçirmek, meditasyon, yürüyüş yapmak, yazı yazmak veya sanatsal bir uğraşla meşgul olmak gibi aktiviteler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu tür aktiviteler kendi duygusal durumunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza ve zehirli etkileşimlerin etkisini azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca yalnız zaman, zehirli insanlarla olan etkileşimleriniz hakkında objektif bir bakış açısı kazanmanızı sağlayabilir. Durumu dışarıdan bir gözlemci gibi değerlendirerek, bu etkileşimlerin üzerinizdeki etkisini daha net görebilir ve ileriye dönük daha sağlıklı stratejiler geliştirebilirsiniz. Kendiyle vakit geçirmek, aynı zamanda zehirli kişilerle olan ilişkilerinizde neyin değiştirilmesi gerektiğini ve hangi sınırların belirlenmesi veya güçlendirilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Yalnız zamanını değerlendirme bizi daha dayanıklı ve özgüvenli kılar. Kendi şirketimizden keyif aldığımızda ve kendi içsel barışımıza odaklandığımızda zehirli insanların bizi etkileme gücü azalır. Bu, hayatımızın kontrolünü elimize almak ve kendi duygusal esenliğimizi önceliklendirmek anlamına gelir. Sonuç olarak, yalnız zamanı değerlendirmek, zehirli insanlarla etkileşimlerden kaynaklanan olumsuz etkileri hafifletmenin ve kendi içsel huzurunuzu bulmanın güçlü bir yoludur. Bu süreç, kişisel büyüme ve kendini keşfetme yolculuğunda önemli bir adımdır ve zehirli etkileşimlerle başa çıkmada bize daha fazla güç ve direnç kazandırır. Olumlu ilişkiler kurun. Olumlu ilişkiler kurmak, zehirli insanlarla başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Bu tür sağlıklı ve destekleyici ilişkiler, zehirli etkileşimlerin neden olduğu olumsuzluklardan kurtulmak için gerekli duygusal desteği sağlar. Ayrıca olumlu insanlarla çevrili olmak, kendi öz saygımızı ve iyi olma duygumuzu artırır. Bu da zehirli etkileşimlerin üzerimizde bıraktığı etkileri azaltmaya yardımcı olur. Olumlu ilişkiler, bizi olduğumuz gibi kabul eden ve değer veren insanlardan oluşur. Bu kişiler hem iyi hem de kötü zamanlarımızda yanımızda olan ve bize gerçek anlamda destek olan insanlardır. Onlarla geçirilen zaman, zehirli kişilerin negatif enerjilerinin yerini alabilir ve bize daha fazla mutluluk ve memnuniyet hissi verebilir. Ayrıca olumlu ilişkiler, zehirli etkileşimlerden kaynaklanabilecek stresin ve anksiyetenin üstesinden gelmemize yardımcı olacak stratejiler ve bakış açıları sunabilir. Olumlu ilişkiler kurmanın bir yolu, ilgi alanlarınıza ve değerlerinize uygun topluluklar ve gruplar aramaktır. Bu, hobi grupları, spor takımları, sanat atölyeleri veya gönüllü organizasyonları olabilir. Bu tür ortamlar, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmanıza ve anlamlı bağlantılar kurmanıza olanak tanır. Ayrıca mevcut ilişkilerinizde de olumlu etkileşimleri teşvik etmek önemlidir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle kaliteli zaman geçirmek, birbirinize destek olmak ve olumlu deneyimler paylaşmak, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Olumlu iletişim becerileri kullanmak, empati göstermek ve karşılıklı saygıyı teşvik etmek bu tür ilişkileri güçlendirir. Son olarak, olumlu ilişkiler kurarken kendinize karşı dürüst olmak ve kendi ihtiyaçlarınızı önemsemek de önemlidir. Kendi değerlerinize ve sınırlarınıza uygun insanlarla ilişkiler kurmak,
hem kendi duygusal esenliğinizi hem de çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerin kalitesini artırır. Olumlu ilişkiler, zehirli insanların etkisini dengelemenin yanı sıra kendi mutluluğumuzu ve iç huzurumuzu artırmada da kritik bir role sahiptir. Günlük tutun. Günlük tutmak, zehirli insanlarla başa çıkma sürecinde kendinizi ifade etmenin ve duygusal bir çıkış yolu bulmanın etkili bir yoludur. Günlük yazmak, yaşadığınız deneyimleri, duyguları ve düşünceleri işlemenize yardımcı olur. Bu süreç, zehirli etkileşimlerden kaynaklanan duygusal yükü hafifletir ve kendi duygusal iyiliğinizi korumanıza olanak tanır. Günlük tutarken zehirli kişilerle yaşadığınız etkileşimleri detaylı bir şekilde kaydetmek, bu etkileşimlerin sizin üzerinizdeki etkisini anlamanıza yardımcı olabilir. Bu, neden bu kadar etkilendiğinizi ve bu etkileşimlerin hangi duygusal tepkilere neden olduğunu keşfetmenize olanak tanır. Kendinize dürüst olmak ve duygularınızı sansürlemeden yazmak, duygusal sağlığınız için terapötik bir etki yaratabilir. Ayrıca günlük tutmak, zehirli etkileşimlerle başa çıkma stratejilerini geliştirmek için bir fırsat sunar. Yazma süreci sırasında yaşadığınız zorluklardan ders çıkarabilir ve gelecekte benzer durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlayacak çözümler ve stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu, kişisel büyümenizi destekler ve zehirli etkileşimlerin olumsuz etkilerini azaltmanıza yardımcı olur. Günlük aynı zamanda kendi duygusal durumunuzu düzenli olarak izlemenize olanak tanır. Zamanla zehirli etkileşimlerin sizi nasıl etkilediğini ve bu etkileşimlere verdiğiniz tepkilerin nasıl değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu, kendinize karşı daha fazla farkındalık ve anlayış geliştirmenize yardımcı olur. Son olarak, günlük tutmak, zehirli insanlarla ilgili deneyimlerinizi objektif bir şekilde değerlendirmenize ve bu deneyimlerden öğrenmenize yardımcı olur. Bu süreç, kendi duygusal esenliğinizi korumak ve zehirli etkileşimlerden kaynaklanan stresten kurtulmak için kendi iç gücünüzü ve kaynaklarınızı keşfetmenize olanak tanır. Günlük tutmak, kendi hikayenizin yazarı olmanızı sağlar ve zehirli etkileşimlerin üzerinizdeki etkisini azaltarak kendi huzurunuzu bulmanıza yardımcı olur. Kişisel gelişime odaklanın. Kişisel gelişime odaklanmak, zehirli insanlarla başa çıkma sürecinde hayati bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım, kendi kapasitelerinizi genişletmek ve hayatınızın kontrolünü elinize almak anlamına gelir. Kişisel gelişim, zehirli insanların olumsuz etkilerine karşı bir koruma kalkanı oluşturmanın yanı sıra daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürmenize olanak tanır. Kişisel gelişim yolculuğu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Eğitim ve öğrenmeye yatırım yapmak, yeni beceriler kazanmak, hobi edinmek veya fiziksel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmeye yönelik adımlar atmak bu sürecin parçalarıdır. Kendinizi geliştirmeye odaklanarak zehirli insanlarla karşılaştığınızda onların etkisinden sıyrılmak ve kendi iyiliğinizi korumak için gerekli araçlara sahip olursunuz. Kişisel gelişime odaklanmak aynı zamanda öz saygınızı ve özgüveninizi artırır. Kendi yeteneklerinize ve değerinize olan inancınızı güçlendirirken, zehirli insanların sözleri veya davranışları karşısında daha dirençli olmanızı sağlar. Bu, sizi zehirli etkileşimlerin olumsuz etkilerinden korur ve kendi duygusal sağlığınızı önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca kişisel gelişim yolculuğu, kendi içsel motivasyonunuzu ve amaçlarınızı keşfetmenize olanak tanır. Hayatınızdaki anlamı ve mutluluğu bulmak için kendi hedeflerinize ve tutkularınıza odaklanmak önemlidir. Bu süreç, zehirli insanların etkilerinin ötesine geçmenizi ve kendi potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Sonuç olarak, kişisel gelişime odaklanmak, zehirli insanlarla başa çıkma stratejilerinin temelini oluşturur. Kendi büyümenize ve gelişiminize yatırım yaparak, zehirli etkileşimlerin üzerinizdeki olumsuz etkileri en aza indirir ve daha mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilirsiniz. Kişisel gelişim,
sadece zehirli insanlarla başa çıkmanın değil, aynı zamanda hayatınızdaki her türlü zorluğu aşmanın da anahtarıdır. Bu süreç, kendi içsel gücünüzü keşfetmenize ve yaşamınızın en iyi versiyonunu yaşamanıza olanak tanır. Ve böylece bugün zehirli insanlarla başa çıkmanın 11 yolu, Marcus Aurelius Stoacılığı üzerine derinlemesine bir yolculuğu tamamlamış bulunuyoruz. Umarım Marcus Aurelius'un zamansız bilgeliği ve Stoacı felsefenin öğretileri ışığında hayatınızdaki zehirli insanlarla nasıl başa çıkabileceğinize dair değerli içgörüler edindiniz. Hatırlayın, zehirli insanlarla başa çıkmanın anahtarı, kendi iç dünyamızda yattığı kadar onlarla olan etkileşimlerimizi nasıl yönettiğimizde de gizli. Bu yolculuk boyunca kontrol edebileceklerimize odaklanmanın, empati kurmanın, sınırlarımızı belirlemenin, olumsuzluktan kaçınmanın, nefes teknikleri ve meditasyonun gücünü kullanmanın, iletişim becerilerimizi geliştirmenin, affetmenin önemini kavramanın, yalnız zamanın değerini anlamanın, olumlu ilişkiler kurmanın, günlük tutmanın ve kişisel gelişime odaklanmanın, zehirli insanlarla başa çıkma yolculuğumuzda nasıl hayati rol oynadığını keşfettik. Bu bilgiler ışığında umarım kendi hayatınızda karşılaştığınız zehirli insanlarla daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde başa çıkabilir ve kendi içsel huzurunuzu koruyabilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun, kendi büyümenize ve iyiliğinize öncelik verin. Unutmayın, hayatınızın kaptanı sizsiniz ve dış etkenlerin sizi nasıl etkilediğine dair son söz her zaman sizindir. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu içerik sizin için değerli olduysa lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini aktif hale getirin. Böylece bir sonraki bölümümüzde yine birlikte olabiliriz. Kendinize iyi bakın ve her zaman içsel huzurunuzun peşinden gidin. Hoşça kalın.